Herkese selamlar dostlarım, herkese iyi pazarlar. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben çok iyiyim, hiçbir yaramazlık yok. Bir anket açmıştım. Artık hemen hemen her hafta yapacağım konu hakkında anket açıyorum ve oylamaya sunuyorum. Hangisi daha fazla gelirse onu yapıyorum. Bu hafta Karamanlı Hristiyan Türkler çok fazla oy aldı. Onu yapıyorum ama diğer az oy alanı da bir sonraki hafta yapmaya çalışacağım ekstradan, onu da mutlaka. Öncelikle Türk olmak sadece bir dine mensup olmakla tanımlanamaz. Tarih boyunca bu topraklarda hem Müslüman hem de Hristiyan Türkler yaşadı. Yani Türkiye'de. Tıpkı Karamanlılar gibi Hristiyan inancına sahip ama dili, kültürü, ismi Türk olan bu insanlar kimliğimizin görmezden gelinen bir parçası. Bu video bize şunu hatırlatmak için var. Neye inandığımız değil, neyi sevdiğimiz, neye saygı duyduğumuz ve nasıl yaşadığımız önemlidir. Geçmişimizi dini kalıplarla değil, kültürel zenginlik ve insan hikayeleriyle okumalıyız. Karamanlılar bizim özümüzdür. Farklılık değil, zenginliktir. Onlara sahip çıkmak aslında kendimize sahip çıkmaktır. Bu konuda ben biraz dertliyim. Hatta bunun için de bir video yapmıştım. Ayrıca her Türk Müslüman olmak zorunda mıdır diye bir videom var. Mutlaka bu videoya da göz atın. Çünkü tarihte bile baktığınızda son geldiğimiz dönemlerde artık Selçuklu'dan sonrası, Anadolu Selçuklu'dan sonrası daha fazla önem verilip dikkate alınıyor. Çünkü Müslüman oldukları için onun öncesindeki Türk tarihine çok fazla önem verilmediğini hissediyorum. Bilerek ve isteyerek Hristiyan olan Karamanlı Türklerin videosunu da seve seve yapıyorum. Haydi şimdi konumuza yavaş yavaş geçelim dostlarım. Karamanlı Türk Hristiyanlar kimdiler, nereye gittiler, onlara ne oldu? Bu soruları cevaplayacağım sizlere. Kimdi bu Karamanlılar? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Karamanlılar Anadolu'nun özellikle İç Anadolu bölgesinde başta Karaman, Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir'de yaşayan ana dili Türkçe olan fakat Hristiyan çoğunlukla Ortodoks olan bir topluluktur. Bu insanların en dikkat çekici özelliği Yunan yani Rum alfabesiyle Türkçe yazmaları ve yazı türüne de Karamanlıca denmesidir. Peki bu insanlar Türk müydüler, Yunan mıydılar? Bu soruyu bana sorarsanız dostlarım, bu çok tartışmalı bir konu. Kesin çizgilerle ayırmak zor ama tarihsel ve dil bilimsel verilere göre bu insanların ana dilleri Türkçeydi. Çoğu Osmanlı döneminde Müslüman Türklerle aynı kültürel alışkanlıklara sahipti. Ancak dini olarak Ortodoks Hristiyandılar. Kendilerini Rum Ortodoks olarak değil, Hristiyan Türk olarak tanımlayanlar da vardı. Bu durumdan dolayı bilim insanları arasında iki görüş oluşmuştur. Birincisi, bu görüşe göre bunlar aslında Hristiyan olarak kalmış ama zamanla Türkleşmiş bir Rum topluluğudur. Diğer bir görüşe göre bunlar Anadolu'daki Hristiyanlaşmış Oğuz Türklerinin torunlarıdır. Özellikle Selçuklu ve Beylikler döneminde Hristiyanlığa geçen bazı Türk boyları olduğu bilinmektedir. Gerçekçi olan ise şu: bu insanlar hem etnik olarak Türkleşmiş hem de dini olarak Ortodoks kalmış bir gruptu. Aralarında karışık soydan da olabilir. Yani hem Yunan hem Türk kökenli olanlar da mevcuttur tabii ki de. Karamanlı Hristiyan Türkler neden şu an Türkiye'de yaşamıyor diye sorarsanız, Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle din esasına dayalı olarak bir yer değiştirme yapıldı. Biliyorsunuz, videolarımda da mutlaka duymuşsunuzdur. Müslüman olanlar Türkiye'ye gönderildi, dilleri Yunanca olsa bile. Hristiyan olanlar da Yunanistan'a gönderildi, dilleri Türkçe olsa bile. Bu yüzden Karamanlılar da ana dilleri Türkçe olmasına rağmen Ortodoks Hristiyan oldukları için Yunanistan'a gönderildiler. Bu arada ben bu videoları hazırlarken görmüş olduğunuz görseller konuyla alakalı görseller ve her seferinde bu videoları hazırlarken aşırı duygusallaşıyorum ve bu yüzden ses tonum düşüp ya da yükseliyor olabilir. Kusura bakmayın ne olur. Çünkü insanların çekmiş olduğu acılar ve çaresizliği her seferinde bir kez daha yaşıyorum. O yüzden size böyle hissettiriyorsam da kusura bakmayın bunun için. Konuya devam ediyorum.
Yunanistan'a gittiklerinden sonra neler oldu diye soracaksanız onu da tek tek açıklayacağım. Ayrıca bununla ilgili Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmiş Müslüman Türklerin neler yaşadığı hakkında bir video yapmıştım. Ve ayrıca objektif olmak adına bunun tam tersini de yaptım. Yani Türkiye'den Hristiyan olduğu için gönderilen Rumların başına neler geldiğini, ne gibi zorluklarla karşılaştığına dair bir videoda yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Karamanlı Hristiyan Türklerin çilesi henüz bitmemişti. Yunanistan'a vardıklarında Karamanlılar birçok zorlukla karşılaştı. Dil bilmiyorlardı. Yunanca konuşamıyorlardı. Sadece Türkçe biliyorlardı. Yunanlar tarafından gerçek Rum olarak kabul edilmediler. Kimlikleri asimile oldu. Kimlikleri ise Türkçeyi uzun süre yaşadı. İtilip kakıldılar. Oradan oraya savruldular. Parasızlık ve yoklukla çok mücadele ettiler. Genellikle hep bağ bahçe işlerinde uğraştılar. Aynı bizim Selanik'ten gelen mübadille Türk Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntıları yaşadılar. Onları da gavur, Türk, Müslüman diye hep ayrıştırdılar. Yunanistan'a geldikten sonra haritalarda da görmüş olduğunuz gibi genellikle Kuzey Yunanistan, Selanik, Kavala, Drama, Veria gibi şehirlere, ayrıca Atina ve Atina'nın çevresindeki yerlere, ayrıca Ege adalarına yerleştirildiler. Bazı bölgelerde hala Karamanlı soyadına sahip kişiler, köyler ve Karamanlı mirası taşıyan topluluklar var. Hatta Konyalım şarkısı, Karaman'a ait, Konya yöresine ve Nevşehir'e ait şarkılar, türküler hala söyleyen Yunanlılar var. Ve ayrıca halk oyunlarını, kaşık oyununu hala oynayanlar var. Resimde görmüş olduğunuz kişinin ismi soyismi Katina Farasopoulou'dur. Kendisi ve ailesi Konya Karaman tarafından gelmiştir. Yunan halk sanatçısıdır. YouTube'da araştırırsanız birçok şarkıyı Türkçe olarak söylemektedir. Özellikle Konyalım Yunanlılar tarafından bilinmektedir. Kendisi 2019 yılında vefat etmiştir. Ayrıca buradan da kendisini anmış olarım sevgiyle. Ayrıca Yunanistan'a gidenlerin geri döneni neredeyse hiç olmadı. Ancak bazı Karamanlı aileler mübadeleden kaçtı, yer altına indi. Müslüman gibi görünerek Anadolu'da kaldı. Özellikle kırsal alanlarda bu tür örnekler çok var okuduğum makalelerde. Gizli Hristiyanlar olarak da bilinen bu kişiler zamanla tamamen asimile oldular ve yavaşça inançlarını yitirdiler. Peki neden Hristiyandılar? Nasıl Hristiyanlaştılar? Yani bu konuda şu şekilde bir teoriler var. Farklı teoriler var. Bazıları zaten Bizans döneminden beri Ortodoks Hristiyandı, Türkleştiler ama dinlerini korudular. Bazıları ise Orta Asya'dan gelip Anadolu'da Hristiyanlığı benimseyen Türk boylarıydı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde zorla din değiştirme yaygın değildi. Bu yüzden inançlarına karışılmadan da yaşamış olabilirler. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamları ise Karamanlılar Osmanlı'nın gayrimüslim millet sistemine dahildiler. Vergi verirlerdi. Bu verginin ismi cizye vergisidir. Ama genelde dini özgürlükleri vardı. İncil, dua kitapları ve gazeteler çıkardılar. En bilinenleri ise Apolgia, Zorni, Anadolu Gazetesi Türkçe ama Yunan harfleriyle yazılıyordu. Bu yazı sistemi çok ilginçtir. Latin harfleri değil, Yunan harfleriyle yazılmış Türkçedir. Bu durum onların dini bağlılıklarını sürdürüp dinsel kimliklerini koruduklarını gösterir. Genellikle birçoğu Yunanca bilmiyordu. Yunanistan'a gittiklerinde iletişim sorunları yaşadılar. Bu yüzden uzun süre topluluk içi evliliklerle kendi içlerinde yaşamaya çalıştılar. Çoğu artık asimile olmuş, yani Yunanca konuşan Yunan Ortodoks kimliğini benimsemiştir. Ancak bazı aileler dedelerinin veya büyükannelerinin Türkçe dua ettiğini, Karamanlıca İncil okuduğunu anlatmaktadır. Kimileri mübadele kültürünü yaşatmak için dernekler ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.
Karamanlı Türk Hristiyanların hikayesi bize bir gerçeği hatırlatıyor. Dil, din ya da alfabe farklılıkları ne olursa olsun aynı topraklarda yüzyıllarca komşu olmuş, aynı türkülerle hüzünlenmiş, aynı sofraları paylaşmış insanların arasında gerçek bir kardeşlik bağı vardır. Onlar tarih boyunca kimliklerin çatışma değil, zenginlik olduğunu gösterdiler. Bugün bizlere düşen geçmişin acılarından ders alarak barış, anlayış ve dostluk köprülerini yeniden kurmaktır. Çünkü biz birlikte yaşadık, birlikte göçtük ve aslında hala birbirimize benziyoruz. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, çocukların yatağa aç girmediği, mutluluk dolu olan bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.